Bugün savunma sanayimizin en çok konuşulan, üzerine tonlarca tartışma dönen o meşhur konusunu masaya yatırıyoruz. F-35 savaş uçakları. Türkiye bu uçakları almak için milyarlarca dolar yatırdı. Üretim ortağı oldu ama kapıdan döndü. Peki neden? F-35 sadece havada uçan gelişmiş bir jet mi? Yoksa arkasında görünenden çok daha büyük bir güç dengesi mi var? Gelin detaylara boğulmadan işin perde arkasına en uç noktadan bakalım. İlk bilmemiz gereken şey şu: F-35 sıradan bir savaş uçağı değil. O 5. nesil bir görünmez jet. Üzerindeki özel kaplama sayesinde düşman radarlarına yakalanmadan sınırları aşabiliyor. Ama bundan daha önemlisi, F-35 aslında uçan bir süper bilgisayar. Havadayken çevredeki insansız hava araçlarıyla, gemilerle ve yer radarlarıyla saniyeler içinde veri alışverişi yapıyor. Yani tek başına bir savaşçı değil, gökyüzündeki tüm dost unsurları yöneten bir orkestra şefi. Türkiye'nin elindeki emektar F-16'ların yanına bu teknolojiyi koymak, hava kuvvetlerimize tam anlamıyla çağ atlatacaktı. İşin en can alıcı noktası ise ekonomi ve teknoloji transferiydi. Türkiye bu projeye sadece bir müşteri olarak girmedi. 2002 yılında projenin 9 kurucu ortağından biri oldu. Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi şirketlerinden Kale Havacılığa kadar Türk şirketleri bu uçağın tam 1005 farklı kritik parçasını üretiyordu. Eğer programdan çıkarılmasaydık, Türk savunma sanayisi tam 12 milyar dolarlık bir iş hacmine kavuşacak ve dünyanın en yüksek havacılık teknolojisini yerinde öğrenecekti. Yani F-35'i kaybetmek sadece bir uçak kaybetmek değil, devasa bir teknolojik sıçramayı da ertelemek anlamına geldi. Bir de deniz boyutu var tabii. Türkiye'nin gururu olan dünyanın ilk silahlı, insansız hava aracı gemisi, yani Türkiye Cumhuriyeti gemisi, Anadolu'yu hatırlarsınız. İşte o gemi aslında dikine iniş kalkış yapabilen F-35B modelleri için tasarlanmıştı. Eğer o uçaklar gelseydi, Türkiye okyanusun ortasında bile uçak kaldırabilen, yüzer bir askeri üsse sahip olacaktı. Uçaklar gelmeyince mühendislerimiz harika bir B planı yaptı ve gemiyi yerli SİHA'larla donattı. Ama F-35'in yeri askeri stratejide her zaman bambaşkaydı. Peki F-35 bitti diye her şey bitti mi? Elbette hayır. Rusya'dan alınan S-400'ler bahane edilerek bu projeden çıkarılmamız Türkiye için büyük bir şok olmuştu. Ancak bu kriz kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiğini bize bir kez daha hatırlattı. İşte tam da bu boşluğu doldurmak için yerli 5. nesil savaş uçağımız Kaan'ın geliştirme süreci inanılmaz hızlandı. F-35 kapısı belki kapanmıştı ama Türk havacılığı şimdi kendi kanatlarıyla uçabiliyor. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan NATO zirvesi toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bizzat görüşerek parasını ödediğimiz uçakları ve Kaan için motorların sözünü aldığını söyledi. Sizce Donald Trump verdiği sözü yerine getirecek mi? Peki F-35 projesinde kalmalı mıyız? Yoksa Kaan bize yeter mi? Yorumlarda buluşalım. Uç noktaya abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.